Bursa Uludağ'dan herkese merhaba. Merhabalar. Evet. Bir kayak tatili ile ilgili bir bütçelendirme videosu yapmak istedik. Şimdi çocuklarımız var, onlara biraz burada kayakla ilgili ders aldıralım, bir şeyler öğrensinler. Onlar için de bir hobi olmasını istedik. Ve aslında merak edilen şey, bir günlük geldiğimizde 4 kişilik bir aile olarak düşünürsek bu bize ne kadara patlar? Şimdi ben fiyatları söyleyeceğim. Ben onlarla ilgili bir not aldım ama sence bir ailenin buraya gelmesinde, şimdi anneler biraz daha şeyler, bu konu hassaslar. Böyle hengamesi nedir? Çok uğraşlı bir şey mi buraya gelmek? Ya aslında çok keyifli. Çocukların yaşları küçükse eğer onların işte giydir, soyundur, tekrar bu kar kıyafetleri en şey olanı da eldivenler. Küçüklüğümüzden beri yani Eldiven kabusumuz. kabusumuz devam ediyor. Dolayısıyla neyse bu yıl atlattık artık eldivenlerini kendileri takabiliyorlar. Dolayısıyla en kabus tarafı o. Onun dışında gayet güzel her şey. Birkaç sene önce yani kendimiz kar kıyafetlerini giymeden önce ilk olarak eldivenleri Tabii giydiriyorduk. ters su içinde Çünkü kalıyorsun çocuklar onları. o parmakları sokmakta nedense çok güçlük çekiyorlar. Artık yaşları büyüdü, biraz daha böyle kontrol ediyorlar kendi parmaklarının yönlerini. Kaybediyorlar herhalde eldivenin içinde. Yani Serçe parmak bir türlü yerini bulamıyor bir parmak onlarda. onunla beraber gidiyor, baş parmak yerine gitmiyor. Hadi bir eldiveni yaptın, diğerine tabii iki çocukta 4 tane el var. Her biriyle uğraş. Evet. Bir süre sonra böyle ter boşanıyor üstünden. Bu sene kolay oldu. Bu Evet. sene daha kolay oldu. Günlük çıktığın zaman, günlük çıkarsan zaten kıyafetlerin üzerinde de çıkabiliyorsun. Günlük çünkü zaten yolda serin ve soğuk, onunla çıkman daha konforlu. Bir sıkıntı yok. Akşam da evine dönüyorsun zaten, soyunuyorsun. Kaldığın zaman otelde bence rahat ya. Yani bilmiyorum. Otelde kalmak daha rahat ve daha keyifli. Çünkü çocuklar birkaç saat sonra üşüyebiliyorlar, sıkılabiliyorlar, mola vermek Tabii istiyorlar. günübirlikten daha keyifli ama günün Evet. sonunda iş E, canlıya bakıyor yani. Evet, orası öyle. Sıkıldıkları zaman üstlerini değiştiriyorsun. İşte birkaç saat mini club'da orada burada takılıyorlar, eğleniyorlar. Onlar için de iyi oluyor, anne babalar için de iyi oluyor. Ulaşım Çok için güzel ne bir diyorsun? şey. Ya, Nasıl gelmeyi tercih ediyorsun mesela sen? Biz bu sefer teleferikle geldik. evet, İkinci bölgedeyiz çünkü buradaki bir bence otelde. teleferik çok güzel bir konfor. Hiç hele çocuk varsa yollar çok fazla Virajlı engebeli ve olduğu için. virajlı olduğu için mideleri bulanıyor. Geldik mi, gelecek mi? En güzel kısmı bence teleferik. Çünkü çocuklar şurada ne varmış? Bu ayak izi ne aşağıdaki? Ağaçlar ne kadar güzel gözüküyor falan derken eğlenirken yani 30 dakikada anlamıyorsun nasıl geldiğini. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak lazım. 4 kişilik bir aile buraya geldiğinde eğer daha önceden bir kayak tecrübesi, ona benzer bir şey yoksa ve bununla ilgili biz de kayalım, çocuklar da bunu öğrensinler istiyorsa en başta şöyle diyelim, yani Bursa'dan bir şekilde teleferikle geldiğini düşünelim, turlar Evet. hariç. İşte 2 büyük, 2 küçük, yani Evet. de öğrenci gibi düşünelim. Toplamda bu benim aldığım nota göre 1050 liraya mal oluyor. Yol evet, kişi başı 350 TL gidiş dönüş aynı gün. Çocuklar için de öğrenci de 175 liraya tekabül ediyor. Dediğin gibi toplamı 2 yetişkin 2 çocuk sadece teleferik 1050 lira yapıyor, doğru. Şimdi sürekli buraya gelip gitmiyorsa bir kayak kıyafeti yok. Yoksa Ona benzer kayak kıyafeti kiralaması kiralayacak. gerekiyor. Burada ikinci bölgede, birinci bölgede bir sürü kayak okulu ve kayak odası var. Evet, Burada hepsinde kayakları da var. kiralıyorlar, kıyafetleri de kiralıyorlar, gözlükleri. Yani bütün Gözlüğünüze her şey kadar var. kiralayabilirsiniz. Board Doğru. yapmak istiyorsan onu da kiralıyorlar. Her şey mevcut. 4 kişi için kayak kıyafeti de kişi başı günlük 1400 TL'den toplamda 5600 TL yapıyor. Bunda bu 1400 TL'nin içerisinde gözlük yok. Gözlük yok. Çocuklar özellikle gözlüksüz kayamıyorlar. Çünkü kayarken gözleri... Büyükler de kayamıyor. Çok Evet, yani hava çok. mesela şu anda yağış yok ama biraz yağmaya başladan O rakamın imkansız yani. üzerine 500 lira da kişi başı Kişi başı. gözlük ücreti eklemen gerekiyor. Yoksa kiralama ücreti 500 lira günlük. Yani 2000 lira da gözlük eklersek ne yapıyor kıyafetlerde? Ya 5600 lira kıyafetler yapıyor. 2000 lira da Tamam. gözlükler, 7600 lira yapıyor 7600 lira da kıyafetler. kıyafetlerimizi aldık, giydik. Aldık, yedik, neyimiz yok? Kayaklarımız yok. Kayaklarımız Şimdi yok. kayaklar da burada boya ve kiloya göre ayarlıyorlar. Evet. Çocuklar için daha
ufak boylar. Yetişkinler için farklı kayak takımları var. Onların da yine kişi başı günlük ücretleri var. Kayaklarda sanırım saatlik vermiyorlar onları da. Yok, saatlik vermiyorlar. Günlük. Board da günlük, kayaklar da günlük. O da 1500 lira. 1500 lira. O da topladı mı sana 6000 lira yapıyor. Kayak ekipmanları da doğru. 6 bin lira 6000 yapıyor. lira. Şimdi her şey tamam. Tamam. Şimdi Piste artık çıktık. şeye çıktık. Piste Karşında çıktık. devasa kocaman Fakat- bir dağ ama şimdi sen buraya tırmanacaksın. Tırmanacaksın değil. O da imkansız. Önce şeye geçelim bence. Eğitime mi? Birkaç saat eğitim alacaksın. Hadi bakalım geçelim. Eğitim kısmına geçersek de burada şimdi federasyonun belirlemiş olduğu bir takım fiyatlar var. Şahsi bir kişi için eğitim ücreti saatlik 3500 TL. Birebir eğitim alırsın. Birebir eğitim alıyorsunuz. Genellikle bunun daha verimli olduğunu söylüyor hocalar. Ama grup haline de alabilirsiniz. Yani bunu minimum 5 kişilik yapıyorlar. O zaman da saatliğiniz kişi başı 1750 TL. Kişi başı 1750 Evet. TL. Bizim çocuklara bir eğitim programı göndermişlerdi okula. Hı hı. Yol dahil. Yol, Burada yemek vardı sanırım, öğlen yemeği. yemek, Hocası var. 2'şer saatlik eğitim. Sabah ve öğleden sonra mı eğitimleri var? 2'şer Evet, saat. hı, sabah ve öğleden sonra Ski pasları var mı? var. o Onlar da dahil. dahil ve kıyafet de dahil. 3 günlük. E, Hafta içi. Bu tam Şubat tatiline geldi Şubat zaten. tatiline denk geldi. 36 bin lira demişler. 36 bin liraydı 36 bin doğru. lira. Şimdi bizim hesabımızda bu kayak eğitimini dışarı bırakalım. Tamam peki. Şimdi onu da hesaba katarsak insanlar derler ki ya arkadaş yani zaten çok mümkün gözükmüyor günün sonu Ama en topladığımızda. azından herkesin bir saat bir eğitim alması gerekiyor. Ya da Çünkü yani ben mesela şunu tavsiye ederim eğitimden ziyade ben öyle öğrendim. Benim bir arkadaşım var o iyi kayak yapar. Çocukluğundan beri bir o zaman takımda müthiş yapardı. bir şey tabii. Biz Onun onunla beraber deneyim. gelmiştik. Hı hı. Ama o zaman onunla geldiğimizde de buradan Okan'a selam söyleyeyim. Biz geldik, hava çok güzel, günlük güneşlik. O zaman müthiş oluyor işte. Ee, kayak, güneşli Öğretti olan. bana. Ben ortalama yarım saat, bir saatte öğrendim. Çok uzun yıllar spor yaptığım için hani vücut koordinasyonu 10-15 sene önce daha iyiydi şimdiye Evet. nazaran. Ama güneşten biz meğersem o gün yanmışız. Yani Farkında hiçbir değil. koruma Güneş kremi de yok almamışız. tabii. Güneş kremi falan hiçbir şey sürmemişiz. Kendi yani o zaman işte 30'lu yaşlardayız. Ona güvendik herhalde. Yani o kadar yanacağımızı düşünmedik. Ertesi gün yani işe gittiğimizde ofiste insanlar suratımıza baklar. Yani ben hayatımda böyle bir kırmızı böyle mora çalan bir kırmızı Yaşı görmedim. hatırlatayım, daha erken. 30 yaşlar değil. İşte 30'lara gelirken 27, 25, 27 falandır. Okan da ben de muazzam şekilde burada yanmıştık, kavrulmuştuk yani. Ama farkında olmuyorsun. Rüzgar çok soğuk. Evet. Tepende güneş. Hani yazın yanmaya alışıksın da Kışın kar ama yanığı kış, bambaşka bir evet, şeymiş. bambaşka bir şey. Boyundan yukarımız bildiğin böyle Pancar. kıpkırmızı haldeydik. Tamam şimdi eğitimi bıraktık kenara. Ya insanlar bilen arkadaşlarıyla gelirlerse buraya onlar biraz çay kahve ısmarlarlar. Bir yarım saat, bir saatte biraz en azından öğrenirler Yani diye şimdi düşünüyorum ben. Burada günlük gelen kişiler de var mesela bugün gördüğümüz gibi. Çok acemiler, çok bir kendilerini sakatlayabiliyorlar. Çok Karşı tehlikeli. tarafı sakatlayabiliyor. Aynı senin kaburganı kıran Aynen. birisi gibi. Yani onu bence en azından o 5 kişilik gruba girip de 1750 Mutlaka lira gibi öyle. bir bütçe ayırabilir bence o kişi. Çok önemli. Ama tabii ki Aile acemi olarak kendi düşündüğün başına da zaman çarp 4'te ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. 4 kişiden bir grup, evet. Ciddi rakam çıkıyor yani ortaya. Şimdi çıktık. Biraz öğrendik ya da bildiğimizi varsayıyoruz. Bu sefer şeye Burada geldik. yukarı çıkmak için yani kayılabilir hale gelmek için daha üst tarafa çıkıp oradan aşağı doğru kaymak gerektiğinden bizim almamız gereken bir ski pass dediğimiz Evet. bir ticket var. Ticket'ı almanız gerekiyor. Bu ticket'ta yine kişi başı alınıyor. Evet. Burada aslında yarım gün ve tam gün diye seçenekler var bildiğim kadarıyla. Ama yarım gün ne kadar Eskiden zamanda saatlik oluyor? bile vardı. Onu kaldırdılar galiba. Şu an saatlik yok. Saatlik yok artık. Eskiden, Şu an tam günlüğü 1500 TL. evet. Bu da 1500 yapıyor. TL ama bunu online alırsan 100 lira gibi indirim yapıyorlar. Evet, online'da 1400 lira var. Evet. Onu da internet sitesi üzerine alınabiliyormuş. Ben de onu bugün gördüm. Evet. Orada da 6000 liralık bir rakam çıkıyor ortaya 4 kişilik Yo, ailede. bence onu şöyle yapabilirler. Şimdi Emel'den şimdi ne geliyor? şunu Bir geliyor. uyanıklık hamlesi geliyor. Bunu dinleyin. Uyanıklık değil. 2 yetişkin 2 çocuk var. Tamam. 2 tane ski pass alıp bir yetişkin bir çocuk, diğer de bir yetişkin bir çocuk kullanırsa eğer siz mesela kartı Devir teslim. kullanabilirsiniz yani. İnince diğerine verecek. Hayır, o hayır. çıkacak. Nasıl yapacaklar?
birkaç dakikada bir sanıyorum çıkabiliyorsun. Orada bir zaman time var yani. Beklemek zorunda ama yukarı çıkan diğerini. Kartı devretmek için. Beklemek Ya zorunda. o da çok makul bir şey Beklemek değil ya. zorunda mı? Nasıl oluyor? Yo, ben geçtim. Kenarda bekliyorum. Tamam. Ondan sonra diğerlerine yol Eşine verdim. bana verdin. Kartı mı? Kartı verdin. Ha, o zaman tek kartla mı çıkıyoruz? Tamam. Tek kartla çıkıyoruz. İkimiz de çıktık. Olmuyor yani. Beraber kaymak istiyorsan şöyle- imkansız oluyor o iş. Yani şöyle yine Gerek yok. geçtikten sonra biz Zaten sana kardeşim bir verebiliriz şey kartı. söyle. Bak Evet. bu işi yiyorsan yani 1500 liradan kaçamazsın. Acaba hani Yok, ucuza çok- kapatabilir miyiz çok diye. kaçılacak bir şey değil onun o. hesabını yapmaya Kapatamazsın. çalıştım ama Hesap çok pahalıya dediğin patlıyor. gibi 3-4 dakika fark ediyor. Biz çıktığımızda kartı sana verip sizin Siz yapmayın tekrar- kardeşim. Böyle şeyler yapmayın. Bakın bu yani eziyet etmeyin kendinize. Eğlenmeye geliyorsanız bu eziyet benim hiç sevmediğim bir şey. Evet. Böyle eziyetler yapmayın. Ya gelmeyin. Geliyorsanız Tamam. kaymayın. Hayır, ben hani Kardan maliyeti adam düşürebilir miyiz diye. Yok, dedim. Tamam, düşüremezsiniz. 1500'er lira da onu ekledik. Hadi, Yapacak tamam. bir şey yok. O buraya geldiysen artık. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi kaydık ettik. Acıktık. Şeyleri de ekledik mi şimdi? Neyleri? Sikbasları ekledik. Ekledik Tamam. ekliye ben devam ediyorum. Acıktık. Acıktık tabii. Acıktıktan Mola vermemiz sonra lazım. mola verdik. Öğlen Üşüdük de oldu. aynı Üşüdük. zamanda. Dedik ki ne yapalım? Çok büyük paralara patlamasın bu iş. Önce Biz sıcak böyle bir şeyler içelim. hadi sıcak bir şeyler içelim. 4 tane sıcak çikolata içtik. Tamam. Valla ben fiyatlara baktım. Çok normal. Normal hani şehir içindeki kafelere göre fiyatlar neredeyse aynı. Aynı. Eskisi gibi. Eskiden evet. Eskiden aşırı yüksekti. Aşırı yüksek fiyatlar vardı. Şimdi ama normal kafelerdeki de aşırı yüksek olduğu için buradaki rakamlar da insanlara normal geliyor. İnsanların şu anda fiyat algıları yok. Ya yok ya, gerçekten normal Ceyhun. Ben şimdi kafedeki rakamlara baktım şöyle bir. Hani bir sıcak çikolata 100 lira yani Uludağ çok için normal. Uludağ için çok Ama normal. genel ekseriyet de pahalı. Ondan bahsediyorum. Uludağ için normal. Şimdi hani aşağıda 35 liradır sıcak çikolata, burada 100 liradır. Ona da kabulüm. Ama Bence normal olarak kafelerde de artık hani o fiyatlar aynı olduğu için. aynı ama genel olarak kafelerde de her şey aşırı pahalı olduğu için buradaki aşırı pahalılık da insanlara artık normal geliyor. Ondan bahsediyorum. 4 tane sıcak çikolata içtik. 80 liradan verdik yine onlara da. Gittik yine kaydık geldik. Bu sefer hakikaten acıktık artık. Çocuklar da Evet. dediler ki acıktık biz. Hamburger, pizza bir şeyler. Yani hamburger, pizza, 4 tane içecek ya da 2 Tamam. pizza, 4 içeceğe de ortalama 1000 lira verelim. Oraya patlıyor. 1000 liraya Geçmiyor Geçmiyor. mu? 300-400 lira. 2 tane 800 lira yapıyor aşağı yukarı. 700-800 lira yapıyor Tamam. pizzaların. Evet. 4 tane içecekte ortalama 70-80 liradan 1000 lira yapıyor. 100 lira aşağı 200 lira yukarıdır en fazla. Ortalama 1000 lira verdim. 1500 bence. Tamam 1500 yapayım senin için. Hadi seni kırmayayım. Yemekler. Benim hesabımı Şimdi bozma çocuklar şimdi. birer Tamam. tane hamburger yese 250 en az 250-300 arası hamburgerler var. Onların hamburgerleri 500. Birer tane de içecek içtiklerini varsayarsan 100'er lira da içecek koy. 700. Bizim için de koy. Tamam. 1400-1500 gibi bir rakam çıkıyor. Şimdi ne oldu biliyor musun? Ne oldu toplam? Ne olmuştur sence? Vallahi çok şey ekledik. Vallahi çok şey eklemedik. Yani buraya gelip günübirlik bir şey yapmaya çalışıyorsan, kayacaksan falan daha az bir şey yapma şansın yok. Yani tamam, hepsini yaptık bir günde. Her şeyi Her yaparsan şeyi yaptık şu anda. ama buraya gelip kaymayabilirsin. Kıyafet almayabilirsin. Onların olması lazım Ha, aslında. yoksa hani Ha, geldin yoksa kot bu. pantolonla geldin dolaşacağım dedin o da mümkün. Evet. Hatta teleferik istasyonunda yani teleferikte indiğimiz ikinci bölgedeki istasyonda belediyenin Burfaş'ın çok güzel restoranları var, kafeler var. Sosyal tesisi Oradaki gerçekten fiyatlar güzel. çok güzel. Oradaki tesis gerçekten güzel. Temiz. Temiz, hijyenik, güzel yani o tesiste de Evet. insanlar bence konaklayabilir. Arka tarafında çocukların oynayabileceği kar için büyük bir alan mevcut. Evet, öyle bir Hani pist kayak, yapmışlar. bizim hesabımız kayak yaparlarsa Evet. diye bir Hı hı. hesaptı. Ne çıktı? 22.470 Türk Lirası çıktı. Şubat 2025 tarihi itibariyle asgari ücretin üstünde bir rakam çıktı. Yapma ya. Ya. Hani sen diyorsun ya kahve fiyatları normal. Aslında bir şey normal değil. Yani anormal. Normal değil, evet. Şimdi sen buraya Çok çıkmış. işte bizim çocukluğumuza döndüğümüzde bence o zamanki rakamlar bence bu zamankinden daha yüksekti. Çünkü burası eskiden daha da fiyat olarak makası açık ve daha ulaşılamaz bir yerdi. Çünkü daha az tesis vardı. Hı hı. Şimdi buradaki rakama göre de normal standartlar altındaki bir çalışan insanların da çocuklarını getirip burada kayak yaptırmaları da baktığın zaman çok Çok mucize mümkün yani. gözükmüyor. Büyük mucize. Ne yazık ki Bu sporu yapamıyorsun. bu sporu yapamıyorsun. Bu hobiyi de yapamıyorsun. Hadi sporu geçtim.
Hobi de yapamıyorsun. Evet. Çok mümkün değil. Ee, Hadi diyelim ki şeye döndürelim bu sefer işi. 4 kişi Hı hı. şehir dışından geliyoruz. Hı hı. Bir gecede kalalım. Evet. Şimdi burada bir gecelik otel fiyatlarının ortalaması herhalde 15-20 bin lira falan. 2 yetişkin, 2 çocuk için o yani 15 binden başlıyor 30 bin liraya kadar gecelik otel var. Tamam. Şimdi 4 kişilik bir aile olarak geldiğimizde buraya hadi diyelim bir gecede kalalım. Evet. Buradaki otel maliyetleri ortalama 15-30 bin TL arasında sanırım değişiyor. Aynen öyle rakamlar değişiyor. Otellerin standartları nasıl? Şimdi 3 yıldızlı otel de var, 5 yıldızlı otel de var. Bütçeye göre değişiyor. Bazılarında sadece kahvaltı var. Bazıları işte tam pansiyon, her şey dahil. Bütün otellerde sanıyorum bir tanesi hariç şeyler ekstra. Kafeler. Hı. Sabah kahvaltı var, öğlen yemek var, akşam yemeğiniz var. Onun haricinde gündüz eğer işte otelin kafesinde mola verdiyseniz orada içeceğiniz içecekler ekstraya geliyor. Veya gece işte otellerde gece organizasyonlar oluyor, eğlenceler vesaire. Orada içeceklerinizi de ekstra ödemeniz gerekiyor. Biz mesela Carina'da kaldık bu sefer, ikinci bölgede. 2 yetişkin, 2 çocuk ücretsiz bu arada Carina'da. Güzel. Ne kadar devam ediyor bilmiyorum bu kampanyaları. Yaklaşık olarak geceliği 19 bin lira tutuyor. Biz buraya sabah geldiğimizde erken geldik. Kahvaltı saati yeni bitmek üzereydi. Hemen odamızı teslim ettiler mesela. O çok oldu. Girişimiz çok kolay ve rahat oldu. Çocuklar da olduğu için hemen yardımcı oldular. Oda da müsaitti. Kocaman büyük bir oda verdiler bize. Odalar gayet temiz. Kesinlikle benim biliyorsun koku şeyim var. Ondan sonra tuvaletler falan gayet temiz. Hiçbir koku sorunu yoktu. Yemekler çok lezzetliydi gerçekten. Onun haricinde mini club'ı var otelin. O güzel bir şey çocuklar için. Orada eğlenebiliyorlar, evet. Biz Anne de, baba biz da bu de arada biraz da kendi size Tabii, zaman ayırabiliyoruz. zaman ayırabiliyorsunuz, kayak yapabiliyorsunuz. Onun haricinde otelin yüzme havuzu var. Çocuklar havuzda yüzdüler mesela, çok eğlendiler. Hamamı var, hamamını kullanabiliyorsunuz. Ertesi gün diyelim ki bir gece kalacaksınız. Ertesi gün yine kahvaltı ediyorsunuz. Tekrar kullanabilirsiniz. Günü kullanabilirsiniz. Bagaj teslim yerleri var. Dolayısıyla siz gidersiniz, kayağınızı yaparsınız. Sonra öğlen yemeğinizi de yiyebiliyorsunuz. Hı hı. Öğle yemeğinden sonra Çıkabilirsiniz. terk Öğleden edip sonra da kayak çıkabilirsiniz. yapabilirler insanlar. Tabii otel Burada buna güzel çünkü müsaade ediyor, yapmışlar. evet. Bagajlarınızı bırakabiliyorsunuz. Evet, evet. De müsait. Kafeler de Evet. otelin altında olduğu için yemek içmek konusunda sıkıntı yok. Yani keyifli otelde kalmak tabii. Aynı zamanda biz mesela dün gece sevgililer günüydü mesela. Ha, evet. En bir Biz orkestrası hepsini vardı. evet Gayet aynı güzel. ana denk geldi. Müthiş güzel bir organizasyon yapmışlar. Çok eğlendik. Tabii burada belirtmek lazım. Bu tip organizasyon işleri bu fiyata dahil değil. Yani organizasyonda yediğin içtiğin şeyler otellerde hep ekstraya giriyor. Evet, ekstraya Buradaki giriyor. yani Uludağ'daki otellerin neredeyse hepsinde öyle. Evet, aynen öyle. Şimdi buradaki işte yine aynı şeyler olacaksa eğer, yani otelde kalan insanların birçoğunda aslında kıyafet vesaire bir şey hazır. Bir tek kayakları yoksa yok. Ya şimdi şöyle tabii siz zaten hani mesela benim kayak montum, ben çok böyle hani değilim. 2 tane kayak montum var. Bir tanesi belki neredeyse 10 yıllık. Tabii Yani çok eskiyen bir kısa şey bir değil ki. zaman Kullanıyorsun bunu. kullanıldığı için hiçbir şey olmuyor kayak montuna. Hatta- Kayak pantolonum da keza öyle. Hatta bir ara kayak almaya falan bile niyetlenmiştik yani. Evet. İyi ki de almamışız. Yani Daha işte gerek benim yokmuş. o dizimle ilgili sorun olduktan sonra, ameliyat Alamadık. olduktan sonra o yüzden vazgeçtik biz. İşte. Ama seviyorsanız ve sık sık bunu yapıyorsanız bence ekipmanlarınızı Temin edin bence. temin etmek gerekiyor Evet. ya bence. Yani parça parça temin edilebilir. Evet. Bir seferde almaktansa. Çünkü çok güzel kampanyalar Senede oluyor. birkaç kere gelinecekse bence de yani özellikle tabii. yaz, yani bahar mevsiminde artık sezon bittiğinde mesela bu sene temin edecekseniz işte Hatta sana bir şey Nisan söyleyeyim. ayı, Mayıs ayı gibi çok muazzam indirimler olabiliyor Şu kala andan kıyafetlerinde. itibaren, Şu anda da şu anda olabiliyor. Şubat Sezon ortasındayız. bitiyor artık.
Tabii normalde sezon bitmeye şu an inanılmaz indirim var. Kayak montları, kayak pantolonları çok iyi rakamlardı. Ben mesela geçen alışveriş merkezine merak ettim, baktım. Yani çok güzel kayak montları var. 2000 liraya, 2500 liraya inmiş fiyatları, %50 indirimli. Tabii markasına göre de değişiyor bu. Değişiyor. Ama gayet alınabilir, kullanılabilir Çünkü bir kayak markaydı. kıyafetinin 1400-1500 lira kiraladığını düşünürsen Çok 2 kere kiralamada kendin sahip olabiliyorsun kesinlikle zaten. orta segment bir markayla e, kendi takımını elde edebilirsin. Evet. Şimdi Aynı zamanda çok soğuk havalarda montunu da mont kullanırsın. kullanılabiliyor zaten. Evet. Yani pantolonda falan kullanabiliyoruz aslında. Bizim oturduğumuz yerde çok müthiş kış olduğu için kar yağdığında orada ben köpeği falan dışarı çıkartırken giyiyorum Evet. bazen. Yani çok Şimdi burada geldik, bir gece çocuklar kaldık. Yine bir öncekinde anlattığımız gibi o senaryonun aynı olduğunu varsayarsak, kıyafetler yok, kayaklar yok. Hı hı. Ulaşımı yine teleferikle yaptığını düşün. Hı hı. Onunla da beraber fiyat yine 15 bin lira aldım ama oteli. Yani daha 15 yüksek, mi 15 aldın? bin liradan aldım. 15'e pek Buldun diyelim. tamam. 15 bin lira. Üstüne artık 20'ye bulurlarsa 5 bin lira daha eklerler. O da 35 bin 650 liraya, 35 bin liraya geliyor. Doğru. Valla bence aynı senaryoyla günebirlik gelmektense bir gece kalıp 2 günü kullanmak daha mantıklı. Aha, şu yok burada, ben onu eksik hesaplamışım. Bu rakama şimdi bakınca fark ettim. Bu rakama 6 bin lira daha eklemek lazım eğer 2 gün kayak yapılacaksa. Artı bu kayak kıyafeti ve kayak takımı Onu ve şey kayak diye gözlüklerini de düşündük 2 ya. ile çarpacaktın ama orada bir gün Kendimizin kayıyoruz. olduğunu düşündüğümüz için Evet, orada yani bir gün kayıyorsanız ve otelde kalıyorsanız 35 bin küsüre bunu halledebiliyorsunuz ama 2 gün kalıp 2 günde kayacaksanız iş böyle bir 50 binin üstüne çıkıyor. o zaman da valla yani Uludağ'ın rakamları gerçekten yükseğe Yüksek. tekabül ediyor. Ben mesela şeye baktım, Pomporova'ya baktım, Bulgaristan, Bansko'ya baktım. Yani oradaki tabii ki buradaki oteller gibi lüks oteller yok. Var, evet, orada da 5 yıldızlı diye geçiyor mu? Onların Yurt dışındaki 5 yıldız olayı bence buradaki gibi değil. konsepti Yani bizimkisi bir değil. Gerçekten buradaki bir değil. bizim Türkiye'deki otellerimiz oteller müthiş yani. muhteşem. O menüler, açık büfeler falan o tarz. Tabii onun açık büfe orada da var ama o çeşitlilik yok. Yok. E, O lezzet, ama buradaki lezzet yurt dışındaki ben hiçbir otelde göremedim. Yemek buradaki konusunda fiyatının mesela. yarı yarıya fiyatına yolda dahil. Ama tabii şimdi oraya gitmek için de vizeydi, mizeydi onlarla uğraşıyorsan onların, bu evet, sefer o da o olması işin lazım. büyük hengamesi. Şu anda vize almak da apayrı bir dert. Evet. Vize masrafın olacak. Onları da hesaba katarsan. Vize sorunu olmayanlar için Evet. o taraf çok daha Schengen'in ucuza. falan varsa ya da orada Evet. bir vizeyle ilgili sorunun yoksa oraya da gidilebilir ama siz yine kendi ülkenizde kalın, kendi ülkenizde yapın tatili. Yani günün sonunda toparlamak gerekirse Evet. 20 bin liranın üzerinde bir günlük 4 kişilik aile burada kayak yapıp karnını doyurup akşam da eve dönebiliyor. Ama bu 4 kişilik aile gece kalacaksa ve sadece bir gün kayacaksa o da minimum 35 bin TL. Oradan yukarı doğru gidiyor yani. Bunun şeyi yok artık. Sonu Evet, yok. evet. Oradan yukarı doğru giden bir durum var burada. Valla herkesin bütçesine göre kolaylıklar diliyorum. Bu ülkede artık bazı şeyleri yapmak, bazı şeyleri elde etmek çok şey değil. Kolay değil. Herkese bol kazançlar. Dilerim ki kendi çocuklarına, evlatlarına, kendi sosyal hayatlarına güzel etkileri olsun. Gönül ister ki herkes buraya gelsin. Bütün çocuklar okullarda yani buraya bir şekilde organize olsunlar, bunu yapsınlar. Evet. Bu yeteneğe sahip olabilecek belki çok insan var, çok çocuk var. Burada çok başarılı, bu kayak sporunda başarılı olabilecek çok insan hayatında hiçbir şekilde buna temas etmediği için haberi bile olmadan yok olup gidebiliyor yani ne yazık ki. Tamam. Var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğim başka bir şey yok. Bundan sonra nerede çıkacaksın karşısında? Bu kısmet. Kısmet mi diyorsun? Kısmet değil. Hadi bakalım. Bundan hayırlısı. sonra önümüzdeki ay bir şeyimiz var bakalım. Onu olduktan sonra çekelim, İyi, söyleyelim. tamam, peki. Eğer gerçekten sorun yaşamazsak önümüzdeki ayki tatilimizde onu da paylaşalım bence. Tamam, peki. O zaman şimdiden buraya gelirseniz iyi tatiller. Aman dikkat edin. Bizim gibi bir yerlerinizi sakatlamadan. Bu sefer sağlamız. Bu sefer hiçbir şeyimiz Bir yok. şeyimiz yok. Çocuklar da bir şekilde atlattık. İyi tatiller dilerim. Buraya gelirseniz
Gelemezseniz de inşallah bir gün ekonomik olarak daha rahat bir seviyede olursunuz. Gönlüm hep ondan yanadır. Bizim bu ülkede daha fazla çalışmaktan başka şansımız yok. Daha fazla çalışarak, daha çok para kazanarak, daha sosyal bir hayat yaşamanın gayretindeyiz. Evet. Herkese bir sonraki videomuzda, seninle beraber bir sonraki videomuzda, ben arada başka şeyler çekme niyetindeyim çünkü. Öyle mi? Evet, eşimle beraber bir sonraki videomuzda görüşmek Görüşürüz. üzere. Hoşça kalın.